8 yıl önce bir kız ortadan kayboldu. Herkes onun öldüğünü düşündü. Ta ki bir gün Mısır'dan gelen o telefon her şeyi değiştirene kadar. Hiç kimse geri dönen şeyin neye dönüştüğüne hazır değildi. Odanın kapısı açıldığında aile gözlerine inanamadı. Peki 8 yıl boyunca kızlarına ne olmuştu? Neden bir insan gibi değil de bir kabus gibi geri döndü? İşte bu hikaye tam olarak burada başlıyor. İyi seyirler. Arabayla eve dönen bir kadın, ailesiyle birlikte keyifli bir yolculuk yaparken bir anda müziği kapatıp sessizlik ister. Eve vardıklarında küçük kız kuşlarının kanlar içinde olduğunu fark eder. Kadın kuşu eline alır, kocasına bakar ve çocukları yukarı gönderir. Ardından kuşu acımasızca parçalar. Çift daha sonra piramidi andıran gizli bir yapıya gider. Saklı bir odayı açıp içeri girdiklerinde eski bir mezarla karşılaşırlar. Kadın zamanın gelip gelmediğini kontrol etmesi gerektiğini söyler. Adam mezarı yavaşça açar ancak kadın onu fazla ileri gitmemesi için uyarır. İçeri baktığında mumyanın hala yerinde olduğunu görür. Adam her şeyin yolunda olup olmadığını sorar. Tam o anda mum söner. Kadın mumu yeniden yakar ve güvende olduklarını söyler. Fakat aniden mumya hareketlenir. Kurulan tuzaklardan biri devreye girer ve adamın boğazına saplanarak onu öldürür. Hikaye daha sonra Charlie'ye geçer. Charlie, kızı Katie'ye Morse alfabesini öğretmektedir. Kahire'de yaşayan bu ailenin Seb adında bir oğlu daha vardır. Charlie bir televizyon muhabiridir. Eşi Lisa ise hamiledir. Bir süre sonra çocukların tartıştığını duyarlar ve hemen üst kata çıkarlar. Katie, Seb'in bebeğini çatıdan attığını söyler. Seb ise sadece yaptığı paraşütü denediğini savunur. Lisa ortamı sakinleştirir ve işe gitmek üzere evden ayrılır. Charlie bebeği tamir etmeye çalışırken Katie hala üzgündür. İkisinin de onu hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek tek başına oynamaya karar verir ve bahçeye çıkar. Tam bu sırada Charlie'ye bir telefon gelir. Terfi ettiğini ve New York'a dönebileceğini öğrenir. Katie bahçede oynarken yanına bir kadın gelir. Katie onu arkadaşı Ila sanır. Ancak kadın kendini Ila'nın annesi olarak tanıtır ve bir sihirbaz olduğunu söyler. Ila'nın hasta olduğu için gelemediğini anlatır ve Katie'ye bir sihir görmek isteyip istemediğini sorar. Charlie bu sırada eşini arayıp haberi verir. Lisa çok sevinir. O esnada Katie'nin oyuncak evinde garip bir şey dikkat çeker. Kadın Katie'ye küçük bir sihir gösterir ve en sevdiği çikolatayı verir. Katie gitmek ister ancak kadın onu durdurur çünkü göstereceği bir sihir daha vardır. Kadın son bir numara daha yaparak elmanın içinden çıkardığını Katie'ye verir. Bu sırada Charlie oyuncak evin içine doldurulmuş çok sayıda şeker ambalajı bulur. Lisa'ya bunları kendisinin verip vermediğini sorar ancak Lisa'nın hiçbir bilgisi yoktur. Bu esnada kadın yapacağı şey için Katie'den onu affetmesini ister. Elmaya yaptığı büyüyle içinden bir böcek çıkar ve böcek Katie'nin boğazına kaçar. Küçük kız bir anda yere yığılıp nefes alamamaya başlar. Charlie Seb'i sorgular. Seb bahçedeki bir arkadaşının ona çikolata verdiğini söyler. Bunun üzerine Charlie hemen bahçeye koşar. Ancak Katie ortada yoktur. Çitin kırıldığını fark eder ve panikle dışarı fırlar. Herkese kızını sormaya başlar. Tam o sırada koşarak uzaklaşan bir kadın dikkatini çeker. Peşinden gider, neredeyse yakalayacaktır ama aniden şiddetli bir kum fırtınası başlar. Görüş tamamen kapanır ve kadının izini kaybeder. Olayın ardından Dahlia devreye girer. Kayıp vakalarla ilgilenen bir polis memurudur. Amiri, yabancı bir çiftin kızlarının kaybolduğunu söyler. Aile, Katie'nin fotoğraflarını ve tüm bilgilerini paylaşır. Onu en son gören kişi Charlie'dir. Ayrıca Katie'ye verilen tüm şekerleri de gösterirler. Dahlia'ya göre bu durum planlı bir kandırma sürecidir. Ancak Amiri, ailenin bir şey sakladığını ve olayda payları olabileceğini düşünür. Charlie, söylenenleri anladığını belli eder ve öfkesini kontrol edemez. Aradan 8 yıl geçer, aile artık Meksika'da yaşamaktadır. Lisa hala yaşananları atlatamamıştır. Bu süreçte Ma adında bir kızları daha olmuştur ve Lisa'nın annesi Carmen'in evine taşınmışlardır. Bir akşam yemeğinde Seb okul gezisiyle Avrupa'ya gideceğini söyler. Ancak Lisa buna kesin bir şekilde karşı çıkar. Onu hiçbir yere göndermeyeceğini söyler. Katie'nin kaybolmasından beri ailece hiçbir yolculuk yapmamışlardır. Kararının değişmeyeceğini belirtince Seb sinirlenip masadan kalkar. Bu sırada Mısır'da bisiklet süren bir çocuk yakınlarda bir uçağın düştüğünü görür. Merakla enkazın olduğu yere gider. Ormana ulaştığında yerde yatan cesetleri fark eder ve dehşete kapılır. Kaçmaya çalışırken düşer ve o sırada yerde gizli bir mezar olduğunu keşfeder. Bölgeye gelen arkeologlar mezarı incelemeye başlar. Bu kadar uzun süredir bozulmadan kalmış olması onları şaşırtır. Mezarı açtıklarında içinden mumyalanmış bir beden çıkar. Adam üzerini saran parşömeni dikkatlice kaldırır. İçerideki bedenin yıllardır orada olduğu anlaşılan bir kıza ait olduğu görülür. İlk bakışta ölü gibidir. Ancak bir anda gözlerini açıp çığlık atar. Bu gelişmeden kısa süre sonra aile bir telefon alır. Arayan kişi Mısır Büyükelçiliğindendir. Katie'nin bulunduğunu ve hayatta olduğunu söyler. Bu haberle yıkılan aile gözyaşlarına boğulur ve hemen Kahire'ye gider. Doktor Katie'nin uzun süre esir tutulduğunu ve bu yüzden sinir sisteminin ciddi şekilde zarar gördüğünü açıklar. Konuşmakta zorlanabileceğini, istemsiz hareketler yapabileceğini söyler. Aileye onun yanında duygularını kontrol etmeleri gerektiğini tembihler. Ve 8 yılın ardından Charlie ve Lisa kızlarını ilk kez yeniden görür. Ancak karşılarındaki Katie artık bambaşka bir haldedir. Doktor
Doktor, Katie'nin vücudundaki tüm çiziklerin kendi kendine oluştuğunu söyler. Buna rağmen kalbi sağlıklıdır ve fiziksel olarak güçlüdür. Onu hastanede tutmak yerine eve götürmelerinin daha doğru olacağını, ancak ev ortamının bu içine kapanıklığı kırabileceğini belirtir. Katie elini uzatır, Charlie tutar ama bir anda nöbet geçirmeye başlar. Doktorlar hemen müdahale edip sakinleştirici verir. Bu sırada Dahlia artık terfi etmiş bir memur olarak tekrar bu davaya atanır. Charlie'ye Katie'nin bulunduğu lahdi gösterir. Uçağın düştüğü enkazda taşındığını anlatır. Charlie, kızının orada ne işi olduğunu sorar. Dahlia'ya göre bu açık bir kaçakçılıktır. Bir şeyi fark ettirmeden taşımak istiyorsan en iyi yöntem onu bir lahit ya da mezarın içine saklamaktır. Charlie, geçmişte kendisinin suçlandığını hatırlatır. Dahlia bunun eski amirinin fikri olduğunu ve onun artık hayatta olmadığını söyler. Charlie bu kez farklı olmasını ister. Kızına bunu yapan kişiyi bulmasını. Aile eve döner. Carmen, Katie için hazırlık yapmıştır. Herkes onu karşılamak için toplanır ama Katie tamamen tepkisizdir. Onu odasına götürüp yatağa yatırırlar. Carmen dua etmeye başlar. Ma, Katie ile iletişim kurmaya çalışır. Seb ise açıkça korkmuştur ve konuşmak istemez. Bir süre sonra Carmen'in duaları sırasında Katie'nin bedeni aniden tepki verir. Burnu kırılır, nöbet geçirir ve bir anlığına havada yükselir. Lisa hemen sakinleştirici enjekte eder ve Katie tekrar durulur. Gece olduğunda Ma korktuğu için Seb'in odasına gider. Seb, Katie'nin çok şey yaşadığını ve zamanla düzeleceğini söyleyerek onu sakinleştirmeye çalışır. Charlie ise boş durmaz. Katie ile birlikte bulunan yazıları çözmeye çalışır, her şeyi bir panoya toplar ama bir sonuca ulaşamaz. Lisa da kızına eski anılarını hatırlatmaya çalışır. Fakat Katie'den hiçbir tepki gelmez. Gece ilerlerken Ma garip bir ses duyar ve Seb'i uyandırır. O sırada Charlie üst kata çıkar ve Katie'nin odasında olmadığını fark eder. Lisa'yı da kaldırırlar. Seb, havalandırma kanalından gelen sesleri duyunca bir beyzbol sopası alır. Hep birlikte odaya girdiklerinde sesin gerçekten de kanalın içinden geldiğini fark ederler. Lisa kontrol ettiğinde Katie'nin kanalın içinde hızla hareket ettiğini görür. Hemen peşinden girer ama Katie kaçmaya devam eder. Seb de başka bir odadan kanala girerek onu sıkıştırmaya çalışır. Kısa sürede dar alanlarda bir kovalamaca başlar. Sonunda Katie'yi köşeye sıkıştırırlar. Fakat gördükleri şey dehşet vericidir. Katie canlı bir akrebi yemektedir. Aile onu tutup ağzındakini çıkarmaya çalışır. Kısa süre sonra Katie şiddetle kusar. Ertesi sabah çocuklar okula giderken yollarını çakallar keser. Okula vardıklarında Charlie yaşananlara rağmen normal davranmaları gerektiğini söyler. Seb, Katie'ye esaret sırasında ne yaşadığını sorar ama cevap alamaz. Charlie evine döndüğünde tüm havalandırma kanallarını kapatır. Bu sırada Carmen ve Lisa Katie'yi temizlemeye çalışır. Lisa ağzında bir tırnak parçası bulur. Bunun üzerine tüm tırnaklarını kesmeye karar verirler. Ancak tırnaklar inanılmaz serttir. Zorladıkça bir anda bacağından büyük bir deri parçası kopar ve kan etrafa sıçrar. Aşağıdan gelen çığlığı duyan Charlie koşarak gelir. Ancak Katie yine ortadan kaybolmuştur. Onu bulmak için tekrar yukarı çıkar. Katie hala kaçmaktadır. Katie eline bir şömine küreği alır ve banyoya girer. Charlie içeri girdiğinde onu kendi etini kazırken bulur. Lisa yaralarını sararken Charlie artık bunun evde çözülemeyeceğini söyler. Hem kendine zarar verdiğini hem de onların buna hazır olmadığını belirtir. Bir bakım tesisine götürmeyi önerir. Lisa buna sert tepki verir. Yıllar sonra bulduğu kızını bir yere gönderme fikrini kabul etmez. Tartışma büyür. Charlie gerçeği öğrenmek istediğini söyler. Lisa ise onun sadece suçluluğunu bastırmak için bir hikaye yarattığını düşünür. Charlie, Lisa'nın onu suçladığını bildiğini söyler. Ama Lisa'nın da sorumluluğu olduğunu ekler. Çünkü Katie'nin bu arkadaşından hiç haberi olmamıştır. Tartışmanın ardından Lisa öfkeyle Katie'nin odasına gider. Charlie söylediklerinden pişman olur. Lisa Katie'nin yanına oturup onunla konuşması için yalvarır. Ancak Katie tek tepki olarak yüzüne tükürür. Charlie banyoya giderken dikkatini çeken bir şey bulur. Katie'nin bacağından sarkan, üzerinde garip işaretler olan bir deri parçası, dokuyu ayırdığında üzerinde eski yazılar olduğunu fark eder. Ertesi sabah bir dil bilim uzmanı olan Profesör Biksel ile buluşur. Yazıları gösterir. Profesör, bunun Antik Mısır'ın en eski yazı sistemlerinden biri olduğunu söyler. Ancak anlamını net olarak çözememektedir. Charlie, gerçek sebebi gizleyerek bir haber üzerinde çalıştığını söyler ve yazının çözülmesini ister. Charlie, kızının halini gördükçe yıkılır. Ona sarılırken dişlerini ritmik şekilde gıcırdattığını fark eder. Bunun üzerine hemen bir defter alır ve çıkan sesleri Morse koduna benzer şekilde not etmeye başlar. Ardından Katie'nin bavulunu karıştırır ve içinden bir kitap çıkarır. Sayfaları inceledikçe aynı isimle tekrar karşılaşır. Ila hemen Dahlia'yı arayıp bu ismi bulduğunu söyler. Ancak Dahlia bu ismin tek başına yeterli olmadığını, binlerce kişi olabileceğini belirtir. Charlie, Katie kaybolduğunda bu isimle kendilerine ulaşmaya çalışan biri olup olmadığını sorar ve bir şey hatırlar. Hemen Bodrum'a iner. Yıllar önce gelen tüm mektupları sakladığı bavulu açar. Yabancıların gönderdiği yüzlerce mektubu tek tek incelemeye başlar. O sırada gece kalkıp tuvalete giden Ma, geri dönerken Katie'nin odasından bir ninni duyduğunu fark eder. Yaklaşıp dinler. Katie artık konuşuyordur. Sevinçle annesine haber vermek ister. Ancak Katie onu durdurur. Bunun bir
sürpriz olabileceğini söyler. Tam o anda kapının altından uzanıp Ma'nın ayak parmaklarını yalamaya başlar. Ma dehşetle kaçmaya çalışır. Fakat Katie onu bir şekilde durdurur. Küçük kız boğulmaya başlar, bedeni havaya yükselir ve kapıya doğru sürüklenir. Bu sırada Charlie hala mektupları incelerken evdeki ışıklar titremeye başlar. Dikkatini dağıtmaz ve devam eder. Sonunda önemli bir şey bulur. Kendini Katie'nin en yakın arkadaşı olarak tanıtan Leyla Halil adlı birinden gelen mektup. Hemen Dalia'yı bilgilendirir. Dalia kayıtları kontrol eder. Ancak aynı isimden yüzlerce kişi vardır. Bunun üzerine kartpostaldaki bölgeyi araştırırlar. İlginç bir detay ortaya çıkar. Uçağın düştüğü yer de aynı bölgedir. Orada bir nektar çiftliği olduğu belirlenir. Dalia hemen olay yerine gidip enkazdan bir nektar fotoğrafı bulur. Bu sırada Profesör Bixel sonunda yazıları çözmüştür. Bunlar bir tür ritüel bağlama metinleridir. Tüm parçalarda tekrar eden tek bir isim vardır. Nasmaranyan. Eski bir kayıtta bu varlıktan bahsedilmektedir. İnsanlar arasında gizlice dolaşan karanlık bir güçtür. Aileleri birbirine düşürür, onları birbirlerini yok etmeye sürükler. Bu yüzden ailenin yıkıcısı olarak anılır. Bir bedenden diğerine geçerek yayılır. Zamanla etkisinin azaldığı düşünülse de onu hapsetmek için özel bir ritüel yapıldığı anlatılır. Profesöre göre bu bağlamalar varlığı kontrol altında tutmak için oluşturulmuştur. Eğer çözülürlerse bu güç yeniden serbest kalacaktır. Bu sırada Katie, Ma'yı tamamen kontrol altına alır. Okulda bir öğretmeni lanetler ve olay büyür. Dalia ise İla'yı bulmak için çiftliğe gider. Ev boş görünmektedir. Arka kapıdan içeri girer ve eski bir VCR cihazı bulur. Aynı anda sihirbaz da eve dönmektedir. Dalia evi araştırırken gizli bir geçit bulur. Bu geçit onu daha önce görülen piramit benzeri yapıya götürür. İçeri girdiğinde tamamen karanlık bir odada Katie'nin tutulduğu lahdi bulur. Üst kata çıktığında kapının açık olduğunu fark eder. Silahını çekip ilerler ve sihirbazla karşılaşır. Teslim olmasını Tam o sırada kaçan küçük bir kız görür. Peşinden koşar. Kız bir uçurum kenarına gelir ve hızla toprağa kazmaya başlar. Dalia yetişip durmasını ister. Kız çıkardığı kutuyu gösterir. Dalia ona ile olup olmadığını sorar. Kız başını sallayarak kabul eder. Kutuyu açtıklarında içinde Katie'nin adının yazılı olduğu bir kaset bulurlar. Bu sırada Charlie çocuklarla arabadadır. Sebe bu olanları annesine anlatmamasını söyler. Ancak Ma artık tamamen kontrol altındadır. Evde su kesilince Lisa bodruma iner. Orada tüm mektupları, özellikle de Ila'nın yazdıklarını fark eder. Carmen ise Katie'nin odasında dua etmeye başlar. Ancak bu Katie'yi rahatsız eder. Aniden Carmen'in elini ısırır. Kadın kaçmaya çalışır ama kapı kapanır. Katie arkasında belirir ve onu bayıltır. Charlie ev döndüğünde dışarıdaki çakalların hala gitmediğini görür. İçeride ise Katie artık tam gücüne ulaşmıştır. Carmen'i yerde sürükler. Bir tesbih tanesi Carmen'in boğazını sıkar, onu havaya kaldırır, ardından pencereden dışarı fırlatır. Kadın aşağıdaki arabanın üzerine düşer. Herkes dehşet içindedir ama Ma buna karşılık histerik şekilde gülmektedir. Lisa yukarı çıktığında Katie'yi yatağında görür, sanki hiçbir şey olmamış gibidir. Charlie dışarı çıkamaz, çakallar evi sarmıştır. Lisa, çakalların Carmen'i canlı canlı parçaladığını çaresizce izler. Bu sırada Dalia bulduğu kaseti izler. Kayıtta sihirbaz, kötülüğü bir bedenden diğerine aktarma zamanının geldiğini söyler. En uygun bedenin ise masum bir çocuk olduğunu belirtir. Dalia Ila'yı sorgular. Ancak kız konuşamaz. Boğazını göstererek dilinin kesildiğini anlatır. Buna rağmen bir şekilde gerçeği ifade etmeyi başarır. Annesi bir sihirbazdır. Daha önce gerçeği anlatmaya çalıştığında ceza olarak dili kesilmiştir. Katie'nin tabuttan çıkması aslında planlanmamıştı. Çiftlik yakında sular altında kalacağı için kardeşleri mumyayı taşımak zorunda kalmış, tam o sırada uçak düşmüştü. Dalia'ya her şeyi anlatabilmek için bildiklerini yazıya döker. Dalia, Charlie'ye onları görmeye geleceğini söyleyen bir sesli mesaj bırakır. Bu sırada Carmen'in cenazesi yapılır. Resmi açıklamaya göre Katie pencereyi temizlerken düşüp ölmüştür. Ma ise törende dişiyle oynayarak tuhaf davranışlar sergiler. Katie odasına kilitlenmiştir ve Charlie sürekli onu izlemektedir. Seb, Lisa'nın kendisini çağırdığını söyleyince Charlie onun yanına gider. Lisa sonunda Katie'yi eve getirmenin hata olduğunu kabul eder. Bu sırada kapının önünde bekleyen Seb, içeriden gelen sesleri duyar ama başta önemsemez. Katie kapıya vurup onunla konuşmaya başlar, kendisini yalnız bırakmamasını ister ve dışarı çıkmasına yardım etmesini söyler. Seb kaçmaya çalışsa da Katie'nin sesi peşini bırakmaz. Kulaklık taksa bile onu duymaya devam eder. Katie sonunda çürümüş zemini kırarak dışarı çıkar. Aynı anda Ma, Carmen'in yanına gidip ağzındaki dikişleri sökerek dehşet verici bir hale bürünür ve ardından ebeveynlerinin yanına kanlar içinde gülerek döner. Katie çatıdan ilerleyip tekrar tabutun içine girerken Ma bir adama saldırıp kulaklarını koparır. Onu güçlükle durdururlar. Bu kaos sırasında Lisa tabutta bir hareketlilik fark eder. Tabut devrilir ve Katie'nin Carmen'in bedenini parçaladığı ortaya çıkar. Carmen yere yığılırken Katie'nin davranışları herkesi dehşete düşürür. Katie bu kez bağlanmış halde tekerlekli sandalyede tutulur ve Charlie tarafından gözetlenir. Ancak Seb artık tamamen onun etkisi altındadır ve kendine
zarar vermeye başlar. Lisa durumu anlayınca hemen kaçmak için hazırlık yapar ama Ma gitmeyi reddeder. Tam bu sırada kapı çalar. Gelen Dahlia'dır. Katie'ye ne olduğunu açıklayan bir kaset getirmiştir. Kaset oynatıldığında sihirbaz gerçeği anlatır. Aileleri nesiller boyunca Nazaranian tarafından lanetlenmiş, bu kötülüğü durdurmak için yabancı kurbanlar vermiştir. Ancak artık yeni bir beden gerekmektedir ve bu beden Katie olmuştur. Görüntülerde Katie'nin ritüel için bağlandığı görülür. Bu sırada Katie, Seb'i manipüle ederek odasına çağırır ve kaçmasına yardım etmesini sağlar. Seb havalandırmadan girer ve birlikte Katie'nin üzerindeki bandajları sökerek derisini açığa çıkarırlar. Ritüel devam ederken Katie eski bedenin üzerine yerleştirilir. Kısa süre sonra o bedenin içindeki varlık Katie'ye geçer. Ardından onu tekrar mumyanın içine kapatırlar. Bu kötülüğün asla serbest kalmaması gerektiğini söyler. Lisa çocukların odasına giderken Charlie'nin tepkisiz kaldığını fark eder. Dahlia ile birlikte odaya girerler ama artık çok geçtir. Kötülük tamamen Katie'nin kontrolünü ele geçirmiştir. Tam o anda Carmen'in cansız bedeni yeniden ortaya çıkar. Katie havaya yükselirken evdeki dehşet daha da artar. Charlie ona müdahale etmeye çalışır ama saldırıya uğrar. Dahlia da engel olmaya çalışırken merdivenlerden düşürülür. Lisa kaçmaya çalışırken Seb tarafından saldırıya uğrar ancak son anda onu sakinleştiriciyle etkisiz hale getirir. Katie Charlie'ye saldırmak üzereyken Dahlia geri döner. Charlie ritüel sözlerini hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Dahlia hatırladığını söyler. İkisi birlikte odaya girer. Charlie Dahlia'dan kapıyı açmasını ister. Katie saldırdığında Charlie onu tutar. Dahlia yaralı olmasına rağmen ritüeli gerçekleştirmeye çalışır ve sonunda başarır. Büyü etkisini gösterir ve kötülük Katie'den çıkıp Charlie'nin bedenine geçer. Katie bilincine kavuşur ve annesiyle yeniden konuşabilir. Bir süre sonra Charlie, Bodrum'da mumyanın içine hapsedilmiş halde tutulmaktadır. Katie ile Morse kodu aracılığıyla iletişim kurar, onu sevdiğini ve her gün özlediğini söyler. Aile yavaş yavaş toparlanır ve yeniden bir araya gelir. Ancak bu hikaye burada bitmez. Bir gün Lisa, Dahlia'yı arayıp bir planı olduğunu söyler. Sihirbaz artık hapistedir. Hücresine giren kişinin gardiyan olduğunu sanır ama gelen Lisa'dır. Ona sakinleştirici yapar ve yaptıklarının bedelini ödeyeceğini söyler. Kısa süre sonra Dahlia, tekerlekli sandalyedeki Charlie ile içeri girer. Ritüeli hala hatırladığını söyler ve kapıyı kapatır. Ve ritüeli yeniden başlatarak kötülüğü Charlie'den alıp asıl sahibine geri gönderir. Dolarlık mütevazı bütçesinin tam 3,2 katını geri kazandı ve dünya genelinde 71 milyon dolar hasılat elde etti.